hem senin memleket hem bizim konumuzun özü. Ya. Değil mi? İnsanın Tuna. memleketinde bir değişik şey oluyor. Yani düşünsene, babam, amcam hep buralarda doğmuş. Buralarda yaşamış. Sen kök olarak burayı hissediyorsun. Kök olarak bir yeri hissetmenin çok önemli olduğunu ben Ya. seninle konuştuğumuz dönemde çok net anladım. Hani köyüne gidersin ya, Evet. işte bayramda falan, Evet, bizde öyle bir evet. alışkanlık vardır bilirsin. İşte benim köyüme hoş geldin. Hoş bulduk. Burası benim köyüm. Sen ev sahibi oldun şimdi. Evet. O zaman ev sahibini tanıyalım. Eyvallah. Hadi bakalım. Ya. Tuna kim? Yani aslında şöyle, sen ünlüsün de aslında. Şimdi Ben öyle addetmiyorum ama. yani onun için yine de seni sıfırdan başlayarak tanıdım. Yani kişinin kendinden bahsetmesi edebe aykırıdır aslında ama. Peki ama başlangıçta birkaç dakika bunu yapmamız lazım. Ama senin dilinden duymayı tercih ederim. Eğer lütfedersen. Benim konuklarım ya bir dakika biz burada çok hay Allah burayı çok hızlı söyleyemiyoruz diyorlardı. Haklılarmış. Yani bunu anlatmak zormuş meğerse. Eyvallah. Tuna. Peki şöyle yapalım. CV anlamında sen kendini tanı. Ama ben seni tanıdığım zaman ki bundan 2 yıl önce dostluğumuz adım adım gelişti. Aslında meslek olarak sinemacıydı. Evet. Tırnak içinde sinemacı deyince bile tam yerine oturmuyor. Hani sinema salonun mu var? Senin sinema mı işletiyorsun? Film mi çekiyorsun? Onlar karışıyor kendi içinde. Oğlum da bu konuda okuyor Evet, aslında. biliyorum. Film making. Ya benim babam Yeşilçam'ın çok eskilerinden. Tuna filmin sahibi. Birçok filmden hatırlarlar izleyicilerin, seyircilerin pardon, izleyici denmez. Bizim hem sinema salonlarımız vardı ki benim çocukluğum işte büfede gong çalarak, yer göstererek geçti. Yer gösterene programcı denir sinemacı Ciddi dilinde. misin? Tabii. Vay. Harçlık çıkarırdım ben Sen oradan. tam sinemanın içinde doğdun yani. Tabii. Vay. Yani sinemekanika, provost makineler, işte makarayla film sarma, eskiyen filmi jiletle kesmek, sonra onu tutkalla tekrar yapıştırmak, onun baskı aleti falan. Yani çocukluk oyuncaklarım onlardı benim. Vay. Tam böyle Cinema Paradiso vardır ya, onun gibi düşünebilirsin işte. Filmlerde de çıktın galiba değil mi? Evet, 2 tane de filmim var. Rezil ama ya. Ay kaç yaşlarında? 8 olsa gerek. 7-8 yaşları. Biri Müslüm Gürses'te, biri İlyas Salman'da. Vay. Onları bulunabiliyor mu YouTube'da? Tabii. Bak, çok iyi. Tabii, söylemeyeceğim ama. Çok rezil ya. Güzel sonrasını bilmiyorum. Sonrasını da sen anlatırsın. Ben seni tanıdığımda sen Kuantum Drama aile dizimi yapan kişi olarak tanıdım ben seni. Hatta ben sana danışan olarak geldim. Evet. Sonra dostluğumuz ilerledi. Aynen öyle. Evet. Dolayısıyla bugünkü konumuz neleri içerir? Sinemadan mı başlarız? Döner dolaşır hayatı konuşuruz. Eyvallah. Geliyor bana. Eyvallah. Evet. Eyvallah. Güzel bir yer seçmişiz. Hayatın Memleketim, neresinden köyüm tutacağız? işte yani. Hani Hayatın neresinden tutalım? hayatın neresinden tutalım? Neresinden tutalım? Hayatın her yerinden tutmaya değer bir süreç olduğunu konuşabiliriz mesela. Neresinden tutarsan tut ama sonuçta dilinde o ilk oluştuğu çocukluğa doğru iniyor. Tabii. Değil mi? Tabii. Yani insanın ana vatanı çocukluğudur. Bir alıntı yapayım. Hemen bütün karakteristik özelliklerimiz çocukluk dönemindeki bakım verenimizle olan ilişkimizde şekilleniyor. İçine doğduğumuz aile sisteminin kaderi, birinci derece bakıcımızın bakımı, verdiği bakımdaki kalite, o zamanın içindeki kendi şartlar vesaire bizim bağlanma modelimizle beraber birçok hayata dair inanç kalıbımızın oluşmasını sağlıyor o dönem. 0-2-0-3 yaş o anlamda çok kritik. Ondan sonra da zaten işte adolesan dönem vesaire süperego oluşması 14-15 yaşına kadar oluşuyoruz ya. Ondan sonrası zaten neredeyse otomatik pilot gibi bir şey. Çok ilginç geliyor. Şimdi şehirdeyiz ya, aklıma şehircilikten geldi. Yani sonuçta İstanbul burası. Bir yaşam sürüyor. Sıkıntılarıyla, neşeleriyle, mutluluklarıyla, sorunlarıyla. Evet. Onları anlamaya çalıştığın zaman biraz deşmen gerekiyor. İşte deşiyorsun, yarım metre sonra bir şey buluyorsun. Bizans'a doğru gidiyorsun, işte 1000 yıla doğru gidiyorsun. Zannediyorsun ki aslında çoktan oralar kopuk geçmişte kalmış ama değil. Hepsi üst üste binmiş. İnsanın yaşamı da sanki buna çok benziyor. Biraz deşe aşağı doğru iniyorsun da
bir şeyler bulup gün yüzüne çıkarıyorsun da. Hazineler genelde böyle derinlerde olur ya. Evet. Aslında kazdıkça biz kendi en değerli parçalarımıza ulaşıyoruz. İstanbul'un da geriye işte regresyon yaptığında, İstanbul'un babamların çocukluğuna gittiğinde babamların anlattığı hikayelerle büyüdük tabii ben de öyle büyüdüm. Mesela benim babamlar Rumca bilirdi. Yani eser miktarda dahi olsa çünkü konu komşu Ermeniler, Rumlar, Museviler hani dolayısıyla hani Türk, Ermeni, Musevi farkı gibi bir şey yoktu onların çocukluğunda. Ki ben de çocukluğumda biraz hatırladım. Biz komşularımızla işte yoğurtçuya giderdik. Onlar Ramazan'da gelirdi falan. İşte şimdi İstanbul'un sesi bu. Değil mi? Kart yüklemeniz gerçekleşti. Ya da yetersiz bakım. Ya da yetersiz bakım. Ay. Sen kendi kanalın var. Evet. Dedim ya, onun için dedim zaten. Sıkı bir takipçim var ve her hafta çok güzel videolarla harika konuları anlatıyorsun. Yani bak, sana sorular geliyor. Bolluk ve bereketi ne kaçırır? Erkeklerin parayla derdi nedir? Evet. Göçün etkileri nedir? Kendini beğenmiş insanlara nasıl yaklaşılır? Evet. Kürtajın etkileri nelerdir? Sana sürekli konular geliyor. Tabii. O konularla ilgili sen harika videolar yapıyorsun. Eyvallah. Dolayısıyla internette seni arayıp bulup onların hepsini dinleyebilirler. Ben onları sormayacağım. Çünkü zaten sorular sana sürekli yağıyor. Eyvallah. Evet. Dolayısıyla seninle beraber biraz kazarak gitmeye çalışalım. Niye biliyor musun? Peki. Psikoloji alanı bu. Bir yerden sonra evet. Güzel. Buraları güzel konuşmalar. Nereden itibaren evet, nereden itibaren ne oluyor? Sular nerede değişiyor? Sular şöyle, şimdi bizim yaptığımız şey aile sistemi üzerinde çalışmak. Sistemik bir yaklaşım sergiliyoruz. Dolayısıyla bireyin bilimsel olarak kanıtlanmış ya da aldığı bir teşhis üzerine, bir hastalığın üzerine çalışmalar yapmıyoruz. Aile sistemi üzerindeki etkiler, kaderler üzerine çalışıyoruz. Psikolojide böyle bir alan zaten yok. Ki biliyorsun benim çalışmalarım var. Bunu bir kürsüye kavuşturabilmek için bir süredir çalışıyorum. Eksik kalmasın. Sen aslında paralelde bir yandan akademik olarak da ilerliyorsun. Aynen öyle. Genelde Bilgi pek söylemiyorum biliyorsun. Peki. Çünkü bu işime duyduğum saygı için yaptığım bir şey. Biz yıllardır neler yaşıyoruz, neler görüyoruz biliyorsun. Sen de son 2 yılına şahit oldun. Bilim daima geç gelir, geriden gelir. Din sıcaktır, ısıtır, aydınlatmaz. Bilim soğuktur ama aydınlatır. Yani laboratuvarlar daima soğuktur. Yalnız çalışırsın orada. Orada işte neden olduğunu bulursun ama anlam vermez sana. Anlamı da dinde, yani spiritüalizmde. Özellikle bu kadar hızlanmış bir çağda insanın anlama daha çok ihtiyacı var her zamankinden. Ama sanki daha doğrusu şöyle, hayatta insanlar da 2'ye bölünmüş gibi geliyor bana. Isınmak isteyenlerle aydınlanmak isteyenler. Yani dindar ya da spiritüel ya da tinsel olgulara daha yakın insanlara baktığın zaman o sıcaklıkla aydınlıktan feragat edebiliyorlar. Daha bilimsel yaklaşan insanlara baktığın zaman da onlar soğuktan şikayet etmiyorlar. İkisi birleştiği zaman oysa ki gerçekten ben öyle olduğuna inanıyorum. Hayatına bir çözüm getirelim. Ben öyle olduğuna inanıyorum. İnsanlar soğukta yaşayamaz ama karanlıkta yaşayabilirler. O yüzden dünya popülasyonunun çoğu daha ısınmayı tercih eder. Aydınlanmada biraz geç gelir o yüzden. Biri sana danışmaya geliyor ve son derece güncel bir sorun. Peki. Son derece değil mi? Evet. Değil mi? Yani doğru. Nasıl diyeyim? Basit bir sorunla da geliyor belki. Ne bileyim işte para kazanamıyorum. Neye göre basit? Şöyle hani ilaç, MR çektirmesi gereken bir düzeyde olmadığını, hani sen ona bir şey söyleyeceksin, hemen geçi verecek türü bir beklentiyle büyük olasılık. Çok öyle değil o. Gelişken öyle gelmiyor mu? Yani çünkü soru basit bak, aslında. Ya ben para kazanamıyorum diyor, ya da yükselemiyorum işimde diyor. Ya da işte terk ediliyorum diyor. Ya da diyor işte ne bileyim, yıllardır kaç sevgilim oldu evlenemedim diyor. Bunlar aslında hani ne kadar da aslında kompleks sorunlar. Küçümsemiyorum. Ama
Hani bak söyleyiverdim işte yani. Hayata Fazla dair. Evet, hayata dair Eyvallah. anlamında söylüyorum. Eyvallah. Böyle çok deşmeden çıkan sorunlar. Eyvallah. Değil mi? Onunla geliyor. Aynen. Sonra bir bakıyor olay meğerse bayağı derin. Bir bakıyoruz ki orada haladan, dayıdan etkiler var. Ondan önce hayat alamamış kardeşin etkileri var. Öyle olunca bir frene basıyorsun. Evet. Bir dakika ne oluyor burada diyor. Babanın evlenmeden önceki evlenemediği, yüreğine gömdüğü sevgilisinin izleri var. Sistem hiçbir şey unutmaz Ersin. Sistem her şeyi kaydeder. İnsan Aslında sistemin ama şey derdi yok. Günü gelsin de bunu senin karşısına Tabii ki. hesaplıya dayayayım derdi yok. tabii. Kendi doğal hayatı akışın içinde kaydediyor. Tabii ki. Bak biz milyonlarca yılda evrildik. Şimdi böyle bu kadar basite indirgediğimiz hayat milyonlarca yıl sürdü değil mi buralara gelmek? Evet. Temeli ne bunun? Aktarım. Aktarıyor. Aktarım sadece borç, sadece işte Salı Pazarı'nda, Perşembe Pazarı'nda 2 tane dükkan değildir. DNA'lar da aktarıyor. DNA ile fizyonomik özellikleri aktardı ki kaderi de aktarıyor. Kaderi de aktarıyor. Ve vücutta da baktığında homeostazis ilkesi vardır. Vücut ne yaparsa belli bir dengede durmaya çalışır. Her anlamda. Kendini sürekli dengeye çekiyor. Bravo. Şimdi spiritüalizmin simgesi vardır bilirsin. Flower of Saunaya Life. girersin terler. Çünkü Evet. sıcaklığını düşürmeye. Onu kastediyorsun değil mi? Dengeye Onu yani. kastediyorum. İşte vücut sıcaklığını belli dengede tutmaya çalışıyor. Spiritüalizmin simgesi Flower of Life deriz. Yaşam çiçeği. Birbiriyle ilintili kuantum fiziğindeki entanglement yani dolanıklılık ilkesi birbiriyle sürekli iletişim ve ilişki halinde sistemlerden söz edebiliriz. Dolayısıyla aslında mesela Mevlana'nın bir sözü vardır pek bilinmez. Benim içimde küçük bir biliş var. Onun senin okyanusunda karışmasına müsaade et gibi bir sözü var. Şimdi vücudun herhangi bir yerinden alacağımız bir damla kan aynı DNA'yı verir. Dolayısıyla sen burada olduğunda bütün aile sisteminin bilgisini de yanında getirmiş oluyorsun. Hem anne tarafının hem baba tarafının. Parça bütün ilişkisi. Şöyle etrafımda herkes bizi seyrediyor gibi geldi bir an. Tabii ki. Ama bir dakika ya, bir dakika şimdi. Eyvah. Bir dakika şimdi. Hayır yani bütün sülale yaşarken sürekli onlar seninle beraber geliyorlar. Verdiğin tepkileri oradan kazanımlarını da veriyorsun. Yani bir şeyi alkışlarken de, ayıplarken de, kızarken de hep o İşte verdiğin biz tepkiler senin içinde birikmiş. benim kuantum drama aile dizimi sistematiğinde biz aile vicdanı kavramını ortaya koyarız. Aile vicdanına göre yaşıyorsun zaten. Aile vicdan. Bir aileye doğarsın bir sisteme. Evet. Bu sisteme üye olurken bu sistemin değerleri sana anlatılır. Evet. Bazı insanlar dışlanır, bazı durumlar dışlanır, bazı durumlar metiye edilir gibi düşün. Orada sen artık onun bir parçası oluyorsun. Ve ona göre yaşıyorsun. Ona göre yaşıyorsun. Ona göre yaşarsan her şey yolundaysa zaten sana gelmiyorsun. Yani. Eğer ki bir şeyler takılmaya başlamışsa bir dakika ya buralarda tökezliyorum diyorsun. Ya öyle dememek Sen de- lazım. Aslında herkesin tökezlediği noktalar var. Aha. Kimisi yoğun bir kabulde Evet. ki bu Güzel, sağlıklı güzel. bir kabul değil bir manada. Biraz önce dediği gibi onun bedelini vücut ödüyor. Otomatik bazen. pilotlu. Bravo. Bazen vücudun ödüyor, işte hayatın ödüyor, bolluk bereketini ödüyorsun. Sağlıklı bir kadın erkek ilişkisi kuramayarak ödüyorsun ki bana göre en büyük günahtır bir insanın kendine işleyebileceği. Şimdi bir de yeni modamız o? var ya, yalnızlık. Bir insanın kendine işleyebileceği mümkün olarak söylüyorsun. Ben bunu pekala öyle nitelendiriyorum. Kendine işleyebileceği. Tercih midir? Bunu tercih ediyorlar. Ve tercih ettiğin zaman da bir savunma mekanizması geliştirmişler. Son zaman çok moda. Ben yalnızlığımı çok seviyorum. Ya da ben özgür adamım abi falan gibi. Ben ilişki kuramıyorum demek yerine bunu söylüyor. Öteki cinsle ilişki kuramamak ya da hem cinsinle yani ilişki kuramamak iyi düzeyde önemli bir hastalık bana göre. Özellikle bu sosyal medya çağında herkesin arzusuna göz diktiğimiz bir dönemde yani 2 tane dijital Herkesin arzusuna göz dikmek diyorsun. evet, Her çektiğin fotoğrafı paylaştığında seni dürtüleyen bu mu? beni olmasa da Yani insanları seni derken, kişi derken canım. tabii yani. ki Yani orada insanı. like almak istiyor, görülmek istiyor, beğenilmek istiyor, yorum almak istiyor ve bu yorumların tamamının olumlu olmasını istiyor. Onun ne hangi çizgiden sonra artık tamam günümüz
günümüzün gerçeği demeyip de ya bir dakika bu aslında bir sorun diyeceğimiz bir yere geliyor. Bir yandan da günümüzün gerçeği. Şöyle, sabah uyanır uyanmaz eline telefon almak, akşam yatmadan son 1 dakika içinde telefona parmağını değmek, Ve ondan sonra yatmak. sosyal medya bağımlılığının işareti bana göre. Anladım. Ve ya bana çok tuhaf geliyor. Ben bunu bir videomda da söyledim. İnsanlar uyanır uyanmaz yataklarında story falan atıyorlar. Ya çarşaf, nevresim, yatak, yani mahremiyet nerede kaldı? Banyolarından fotoğraflar atıyorlar. Yani bunlar çok mahrem alanlar. Bu sınırları bizim ahlaki anlamda söylemiyorum. Anlatabiliyor muyum? Yani doktora seviyesinde bir psikoloji öğrencisi olarak söylüyorum. Nedir bunu? Bu sınırları nedir bu ihtiyacın korumak temeli lazım. diye söylüyorsun. Tabii ki. Bunu korumak gerekir. Bir yetişkinin sınırlarını çizebiliyor olması gerekir. Ve bizi yatak odana dair davet ediyorsan, nevresimine kadar davet ediyorsan, yani zaten sen benim için yaşıyorsun demektir. Benim ilgime muhtaçsın demektir. Hani takipçilerinin en ufak bir eleştirisine videolar, storyler atan ünlü şeyler var işte diyorsun. Takipçisi için yaşıyor, kendi için yaşamıyor ki. Bana ne yazıyorsa yazıyor ya. Şimdi burada yolda yürüyen bir insan da bana şimdi bir şey diyebilir. Ne yapacağım? Peşinden onu mu kovalayacağım? Lütfen rica ediyorum, bana böyle deme mi diyeceğim. Dur buraya kadar da Bir tuhafladı, tuhaf geliyor. Tuhaf geliyor bana. Evet. Hayat akıp gidiyor. Ve ufak tefek tökezlemeler oluyor. Evet. Sonra diyorsun ki ya bir dakika niye hep başıma şu geliyor diyorsun. Ondan sonra sen de diyorsun ki o oluyor çünkü senin geçmiş hikayende bir şeyler olmuş. Evet. Onların etkileri var. Evet. Gel ona bakalım diyoruz. Evet. Ona bakıyorsun. Evet. Şimdi oraya geleceğim nasıl bakıldığına. Tamam. Ona bakıyorsun, beraber bakıyorsun. Evet. Görüyor. Evet. Bu bir hesaplaşma değil ama. Hayır. Tamam. Yani geçmişe dönüp hesaplaşma değil. Görüyor. Görüyor. Ve farklı değerlendiriyor. Ve Bir kere bilinçaltı ya da bilinç üstünde, yani görünmez olanı görünür kılmaya başlıyoruz. başlıyor. Sonra da asıl çözüm anlayışla geliyor. Dolayısıyla gördükten sonra yeni duruma adapte oluyor. Onu hayatına entegre edip farklı bir yaşama doğru yöneliyor. Değil mi? Bilincine Sürecin tamamı geliyor. bu. Evet. Bilince geliyor. Evet. Ondan sonra isterse, işine gelirse, cesaret edebiliyorsa, gücü enerjisi varsa o yöne doğru gidip yöneliyor. Ya da kabul ediyor, onunla devam ediyor. Öyle de söyleyebilirsin. Buradaki mesele şu. Görünmez olanı görünür kılmak, bilinmez olanı bilinir kılmak, Hı hı. gizli olanı açığa getirip bunu saygıyla anlayış geliştirmek. Okey. Onun için hesaplaşma yok demek istedim. Tabii Ortada ki. bir kanırtma yok, Tabii ortada ki. bir hesaplaşma yok. Hiçbir şey yok. Tamamen huzurlu ve barışçıl bir şekilde çıkanla yüzleşiyor ve sonra ne yöne doğru Tam gideceğini... onu söyleyecektim. Aslında yüzleşme yok. Yüzleşme iki tarafın birbirine bakması demek. Ortak bir noktayı çözümlemek demek. İnsan ancak kendisiyle yüzleşebilir, anlarım. Burada sadece keşif var. Çoğunlukla yanılgı zaten burada kaynaklanıyor. Şöyle ki, hani biz kimseye olmayan bir şey uydurmuyoruz ki. Zaten aile sisteminde yaşanmış olan bir şeyi onun bilincine getiriyoruz. Bunda korkacak, kaçacak bir şey yok aslında. Çok güzel. Şimdi bunu nasıl yapıyoruz? Bunu bir grup dinamiğiyle, grup çalışmasıyla yapıyoruz. Metodu biraz tuhaf geliyor tabii insanlara. Ama tabii benim çok da enteresandır. Bu da tevafuk mudur artık nedir ya da kaderi midir? Benim daha önce sinema eğitimi almış olmamın büyük avantajı oldu. Çünkü ben alan yönetimini, oyuncu yani insan yönetimini zaten iliklerine kadar bilen ve bunun da üstüne üstlük akademik olarak eğitimini almış biriyim. Dolayısıyla alan hakimiyeti... Bugünleri hazırlanıyor. Evet yani çok enteresan. Biraz da bu işlere geçiş de öyle oldu. Yani yaptığımız kurguların dramalardan öteye geçemediğini fark ettim ben. Eski sektöründe, sinema sektöründeyken, Cihangir'deyken. Burada daha böyle, tabii ki ben kendimi iyileştireyim diye attığım bir adımdı bu. Hep söylediğim bir şey var. Bunu hani genelde dışarıya söylemem, içeride söylerim, bilirsin. Bu meslek beni seçti. Ben bu mesleği seçmedim.
Yani benim hayalimde ya da planlarımda bir gün böyle bir şey yapayım yoktu. Bu iş beni seçti. Ben de hakkını vermeye çalışıyorum açıkçası. Ama başlangıcın senin Bert Hellinger'e Evet. Kendim dayanıyor. için gittim. Kendin için gittin. Kendim Ben için bunu gittim. öğreneyim, Türkiye'ye Hayır. getireyim diye gitmedim. Hayır, tabii ki. Ben kendime Bu yani arada Bert Hellinger kim? Bert Hellinger aile diziminin Familienausstellung'un yaratıcısı. Alman. Evet, Alman, yaşıyor hala. Yaşıyor. Biraz yaşlı. Evet. 24 mi 25 adamı doğumlu mu ne? aslında. Eski bir Katolik misyoneri, evet. Evet. Sonradan işte Afrika'da bir misyonerlik faaliyetleri yaparken Şaman Zulu kabilesinin akşamları ateş etrafında toplanarak yaptıkları bir ritüelden etkileniyor. Ve ondan sonra aile diziminin kökleri, temelleri atılıyor. Orada yapılan şey sistemi Yani kabiledeki bir Kuruyorlar sorunu, orada. tabii kabiledeki bir sorunu çözmek için atalarına gidiyorlar. diyorlar. Çok Ne yanlış oldu, ne eksik oldu ya da ne fazla oldu, ne söylenemedi, ne görülemedi, adaletsizlik mi vardı? Onu çözmeye çalışıyorlar ki onun yükünü kaldırmak için. Kabile kendi içinde bunu yapıyor. Bir Tabii. ayin düzeninde yapıyor. Bir manada diyebilirsin. Evet, Ateş ve- etrafında böyle. Onların Evet. ritüelleri vardır Tabii, ya. ve bunu gören Bert Hellinger buradan bir sistem kurguluyor. Aynen Diyor ki öyle. Bu bir aile dizimi sistemidir aslında. Evet, üzerine biraz da çalışıyor tabii. Evet. Virginia Satirler vesaireler. Ondan sonra bizim bildiğimiz anlamda 90'lı yıllardan itibaren tüm dünyada, özellikle Avrupa'da çok ciddi şekilde uygulanan Familienausstellung oluşuyor. Sen buna gittin kendin için. Kendim danışmaya için gittim tabii. Hangi yıllar? 2008, 7, 9 10 yıl yılları. önce. Tabii, Hı hı. tabii. Ve sonra bunu uygulamaya nasıl niyetlendin? Ya sonra bunu bilen arkadaşlarım, ya bize de uygulasana, nasıl oluyormuş, ne Çok bitiyormuş güzel. falan. Ben çünkü Her git şey gel git gel. kendinden gelişti Tabii yani. tabii. Sonra burada da bir iki bir şey aradım, baktım yoktu. Olanlarda bir tuhaftı. Hı hı. Dedim ben yapayım bari. Hı hı. Aslında bir günde bir çalışmada hiç unutmam. İçime de böyle bir hani hissedersin ya. Evet, ya ben evet. bunu yaparım Işık gelir sanki değil mi? gibi Evet. oldu. Çünkü çok ben bir şeydi yani. Yol görünmüş orada Evet. sana. Bilirsin, ben bir de alan hakimiyetim, alana çıktığım zaman Kaç bambaşka yıldır bir şey. yapıyorsun bu anlamda? Hani Bu sene 12. sene. 12. sene. Evet. Kaç açılım yaptın? 15.000 falan. Kaç? 15.000. Kayda girdik mi arkadaş? 15.000 diyorsun ya. Evet, 15.000. Bu büyük bir deneyim demek. Evet. Yani. Yani bu ciddi bir rakam. Neredeyse işte 11-12 yıldır. Çok garip bir şey aslında. Yani sorarken bile düşünüyorum şimdi ama şimdi 15.000 açılımdan sonra şey noktasına geliyor musun ya? Sorunlar ve çözümler hepsi tekrar ediyor mu? Yani Hayır. hep aynı mı? Aynı heyecanla, Yok, aynı yok, senin için değil. Yani hep aynı sorunlar, hep aynı nedenlerden mi kaynaklanıyor yoksa hakikaten müthiş bir çeşitlilik mi var? çeşitlilik var. Hem ben aynı heyecanla hem de aynı bilinmezlikle girerim zaten. Hı hı. Yani Ve hala ezbere farklı çalışmam. şeyler çıkabiliyor. Tabii ki. Ve ezbere çalışılmasını da son derecede karşı çıkarım. Evet, şimdi gel hadi çalışmayı biraz anlatalım. Çalışma Çok insanlarla çalışmayı. toplanıyoruz. İçinde yer almaktan dolayı da çok mutluyum bu arada. Eyvallah. Nasıl, ne kadar değişik bir şey değil mi? Çok farklı. Hani anlatılmaz yaşanır denir ya. Duygu veriyor insan. Evet. Orada insan bedeninin yaşamla, ruhla ne kadar ilintili olduğunu, enerji, frekans dediğimiz şeyin aslında sadece cep telefonu sinyali olmadığını, Evet, iliklerimize kadar hissettiğimiz ve saygıyla bazı şeyleri ele aldığımızda onların bizdeki olumsuz etkilerinin nasıl aslında yumuşacık bir şekilde dengeye geldiğini gördüğümüz, yaşadığımız, anladığımız bir çalışma. Evet. Bu çalışmanın insandaki mutluluk etkisi yaratmasının çünkü çok acılı noktalarda çıkıyor. Evet. Ama mutluluk etkisini yaratmasının nedeni hep barışçıl, hep huzuru arayan, denge arayan bir çalışma. olması. Denge arar, Hani hiç kimseyle hesaplaşma, hiçbir kavga şeyi etmek dışarıda isteyen, bırakmaz. intikam almak isteyen Hayır, şey asla. olmaması Tabii. insana Çok huzur barışçıldır. veriyor. Evet. Çok derindir, çok saygılıdır Evet. Yani ve her hesaplaşmaya anlamda da yönelik bir çözüm şey getirir. değil. Asla. Asla. Evet, onu Öyle biraz algılama. altını Tabii çiziyorsun. tabii. Ne yüzleşme ne hesaplaşma. Hala merak ettirtiyoruz. Nasıl oluyor bu çalışma diye. Buyursunlar yani. Nasıl oluyor? İşte Yani toplanıyoruz. Aile dedik. Ailede bir şey var dedim. Bakalım dedin. Nasıl Evet. bakıyorsun oraya? Şöyle, temsilci algısı fenomeni diyoruz. Mesela klasik aile diziminden, tabii ben şimdi Almanya'da klasik aile dizimini aldıktan sonra baktım o haliyle bizim ülkede uygulamak çok kolay değil. Almanlarda her şey daha keskindir yani. Daha keskin. Bir de kültürel olarak çok farklılığımız var. Dolayısıyla
metodolojik olarak bizim kültürümüze, rengimize, tonlarımıza daha uygun hale getirdim. Mesela benim sistemimde temsilci neyi temsil ettiğini bilmez. Ki bu bence çok önemli püf noktası. Ben onu blind bırakırım, kör bırakırım. Rol yapma olasılığı İhtimali yok. ortadan. %0. Evet. Sen onun babasısın dediğin zaman babaya edasıyla kalkacak. Tabii biz de biraz öyledir. Çünkü biz yani o tırnak içinde iyi niyetle yardım edeceğiz ya. Evet. Ben hep de söylerim çalışma başında. Bugün kimse kimseye yardım etmeyecek diye. Kendiliğinden gelecek zaten o. Bert Hellinger'in Yardım Etmenin Düzenleri diye bir kitabı var. Evet. Yardım etmenin düzenlerini, yardım etmenin kurallarını anlattığı bir kitap vardır. Bizim de aile diziminin bir çeşit anayasası gibi düşün. Aidiyet, düzen, denge ve yardım, aidiyet, düzen, denge. Aidiyet, düzen, denge. Aidiyet, düzen, denge. Bunu nasıl, ne aşamalarda bozulduğunu onu anlamaya çalışıp bir manada işte dengeye getirmek ya da yaraları sarmak diyebilirsin. Geçmişimizden biz öyle veya böyle etkileniriz çünkü bir aktarım vardır burada. Dolayısıyla bu aktarımları anlamak, aile sistemi ve bu sistemi oluşturan parçalardan biriyim ya ben. Parça bütün ilişkisine bakmak gerekir burada. Ben şimdi herhangi bir sebepten ötürü bu parmağımı kullanamadığımda elimin fonksiyonunun %30'u gider. Yani bir dayı dışlandığında, hayat alamayan bir doğum olduğunda, yani yaşam alamıyor, doğum bir şekilde yarım kalıyor. Ya küretaj oluyor ya işte sistemin bir kısmı gitmiş demek. Aynen öyle. Evet. İşte bu etkilere baktığımız bir şey. Onu yerine takmaya çalışmaz. Sadece asla. Onu görünür kırmaya. Onu nasıl algılamak gerektiğini, nasıl anlamlandırmak gerektiğini, bu hadiseyle ilgili nerede durmak gerektiğini paylaşıyoruz bir manada. Zaten facilitator yani kolaylaştırıcı deniyor bize dünya çapında yaptığımız şey. Dolayısıyla kişiyle beraber ailesindeki senin gerekli gördüğün kişileri temsil eden temsilcileri alana çıkarıyoruz. Anamnez dediğimiz bir şey var. Bir biliyorsun 5 dakikalık böyle geçen. Orada benim içimde bir şey belirir, bir resim. Ben o merakla ilk resmi oluştururum, kurulmasını beklerim. Sonra bırakırsın kendi kendine o resim bir şekil alır. Ondan sonra akar ve orada da zaten her şeyi bize gösterir. İnsanlar içlerinden ne geliyorsa onu yaparlar. Aynen öyle. Köşeye giderler, koşarlar, giderler, bir şekil alır. Sonra sen o şekle bakarsın ve ona bağlı bir yorum yapar. Hellinger buna ruhun aklına yolculuk der. Çok güzel. Çok yavaş ve derinden olmalıdır. Sonra iyileştirme. Tespit ettikten sonra bunu danışanımla teyitleşirim. Evet. Ondan sonra da çözüm hareketi başlar. İyileştirme demeyeyim ben onu. Çözüm hareketi diyelim. Hakikaten de öyle. Çözüm gerçekten karşı olan bir şey mi? Çözüm olur mu? Çözüm olmaz mı? Orada yaptığın bir hareket. Olmaz mı? Orada zaten ustalık. Orada minimum müdahale ile maksimum sonucu almak. Evet. Orada yapılan, alanda yapılan. Aynen. Hayata yansır mı? Hem de ne? Cevabını biliyorum aslında da. Hem de ne? Sana söyleteyim istiyorum. Hem de ne? Evet, hem de ne? Hem de hemen. Hem de hemen. Hem de herkes için. Hem de herkes için. Hem de hemen. Hem o aile sistemin üyeleri hem de o günkü katılımcıların tamamı için. Çok kolektif bir şey. İyi özet oldu ya. Eyvallah. Eyvallah. Bir de şey var aklımda. Yani sadece geçmiş, sadece aile de değil. Mesela günlük yaşamda aile sistemi içinde, geçmişi katmıyorum işin içine. Ki düzen de bir bozukluk varsa bazen mesela kardeşler arası, anne babalar arası yani hani ya en sık rastladığımız şeyi söyleyeyim sana direkt. Babasına ebeveyn. Biz ona ne diyoruz? Ebeveynleşme. Tabii sıra düzeni bozuluyor. Yani sıra düzeni bozuluyor. Kardeşlerin küçük olanı diğerlerine abilik ya da ablalık yapıyor. Evet. Bu sıra düzeninin bozulması ihlalidir. Anne veya babanın birinin kendini ona ebeveynlik yapan çocuklar oluyor. Bugün bir çocuğun alabileceği en büyük yük budur der Hellinger. Küçük yaşlarda bir karar veriyoruz bu farkında olmadan. Değil, sevgi göstermesi değil. Onu kurtarmaya çalışması. Onu kurtarmaya çalışması. Evet. Yıllarını alıyor ve insanlar helak oluyorlar. Evet. Bu aslında... Ve sana bir şey söyleyeyim. Ben daha henüz anne babasını kurtarabilen birini de görmedim. Küçük büyüğü kurtaramaz. Hem mümkün değil, sanki hem haddine de değil. Hem yetkisi yok, hem haddine değil. Evet. Büyük küçüğe verir, küçük yerini bilmelidir. Dolayısıyla hani bunun ailenin geçmişten gelen etkilerinden de öte şu andaki güncel yaşamdaki kurgusunda da bir terslik varsa o da direkt olarak hayata yansıyor. Ya işte onu da görünür. İngilizce adı The Family Constellation Work. Constellation biliyorsun bizde karşılığı olmayan bir kelime, konstelasyon. Yani yıldızların, gezegenlerin birbirlerine olan açıları ve konumlarını
ifade Dizelim, eder. Dizelim derken Dizimde ne kadar oradan derin bir geliyor. anlamı var Evet, aslında. değil mi? evet. Kim nerede duruyor? Yani Evet, herkes evet, kendi yerinde mi? Evet. Biraz ona bakıyoruz işte. Yerini ihlal etmiş veya bir sebepten ötürü bizi hiç ilgilendirmiyor. Başkasının yerine geçmiş birini onu tespit ediyoruz işte. En basit haliyle söyleyeyim sana. Bir doğum oldu, doğumda bebek öldü. İsim de verildi, adı Fatma. Allah rahmet eylesin. Sonra doğan çocuğa da Fatma ismi veriyorlar. Peki bizim bu kızımız Fatma hangi Fatma? Hatta Anadolu'da bazen hüviyet çıkıyor. O hüviyeti bile gidip ikinciye veriyorlar. Hadi bakalım. Şimdi bu kişi içinde 2 kişilik ya da 2 kişilik hayat yaşıyormuş gibi hissetmesinin altında yatan böyle bir dinamik. Ve hiç konuşulmamış. Bilinmiyor bile Hiç hatta bilinmiyor. aslında. Dutch Hunger Winter yazsınlar Google'a. Epigenetiğin ilk temellerinin, tohumlarının nerede atıldığını görsünler. Seyircilerin. Ya Ne iyi oldu ya. vallahi memleketimde Senin pencerenden de hayatı göstermiş olmak bana mutluluk verdi. ya şöyle bir kapanış yapmak isterim müsaade edersen. Tabii. Sorunsuz insan yoktur. Dertsiz insan yoktur. Mesele sorunumuzun olması ya da derdimizin olup olmaması değil. Meselemiz sorunlarımızı ele alıp almayışımız, bunları çözmeye cüret edip etmeyişimizdir. Asıl kader budur. Kader pasif bir şey değildir. Kader aktif bir şeydir. Bu haliyle de müdahale edilebilir bir şey haline geliyor zaten. Bizim zaten görevimiz bu. Onun için geldik. Tekamülde zaten gel seni bir kucaklayayım. Eyvallah. Teşekkür ederim. Eyvallah. Zevkti benim için. Evet, şimdi bunları yavaş yavaş sindire sindire hayata devam edelim. Eyvallah. En keyifli bir şey hayat ya, değil mi? Şöyle neşeyle yaşamak lazım, değil mi? Ben neşeciyim biliyorsun. Mutluluk aramam. Neşelilikten Evet, söz ederim. Evet, kesinlikle.